son zamanlardaki en önemli kıyaslamayla birlikteyiz. Çayınızı kahvenizi alıp rahat bir şekilde izlemenizi öneririm. Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda hiçbir sponsorluk yok. Tüm artı ve eksileriyle Galaxy S23 mü yoksa iPhone 15 mi? Bu sorunun cevabını birlikte vermeye çalışacağız. Bu tarz karşılaştırmaların devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz gerçekten çok önemli. Şimdi her zamanki gibi fiyatlarla başlayalım. Galaxy S23 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla 28.000 bandında rahatlıkla bulunabiliyor. iPhone 15'te 50.000 TL. Hangisini almak daha mantıklı? Bununla ilgili son bölümde konuşacağız. Tasarımsal açıdan baktığımda iki cihazda oldukça şık bir şekilde önümüze çıkıyor. Galaxy S23 artık klasik diyebileceğimiz oldukça şık ve sade bir tasarımla beraber geliyor. Burada gerçekten oldukça sade ve güzel bir telefonla karşılaşıyoruz. iPhone 15 tarafında da özellikle ön taraftaki Dynamic Island önemli bir artı. Bunun dışında iPhone 13'ten de 14'ten de tasarımsal açıdan çok bir farklılık getirmiyor. Ancak burada kenar çerçeveleri daha da yuvarlatılmış. iPhone 15 kasa yapısı olarak da biraz değişmiş durumda. Bu sayede tek elle kullanımda ele daha da oturan ve güzel bir hissiyat uyandırıyor. Malzeme kalitesi olarak da her iki cihazda arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Evet, burada iki cihazda benzer materyallerle geliyor ama iPhone 15'te kullanılan alüminyum yapı S23'ten bir kademe önde. Burada elle tutarken de iki cihaz arasındaki hissiyat farkı bariz şekilde anlaşılıyor. iPhone 15'te daha dayanıklı, daha kaliteli bir alüminyum kasa kullanılmış. Buna bağlı olarak da ağırlık tarafında bir dezavantajımız var. Galaxy S23 7.6 mm kalınlık ve 168 gramlık bir ağırlıkla geliyor. iPhone 15 ise 7.8 mm'lik kalınlık ve 171 gramlık ağırlığı burada görebiliyoruz. İki cihazda boyutuna oranla hem ağırlık hem de kalınlık tarafında gerçekten başarılı. Bu noktada S23'ün bir adım öne geçtiğini söyleyeyim. Ekran tarafında da S23'te 6.1 inç dinamik AMOLED 2x panele sahip Full HD Plus çözünürlük ve 425 ppi piksel yoğunluğunu görebiliyoruz. iPhone 15'te ise 6.1 inçlik OLED ve Full HD Plus çözünürlüğün yanında 460 ppi gibi oldukça yüksek bir piksel yoğunluğuyla karşılaşıyoruz. Burada iPhone 15 panel kalitesi ve çözünürlük tarafında biraz daha önde ama bu iki cihazı ayıran en önemli detay ekran yenileme hızı diyebilirim. S23 120 Hz'lik bir panelle gelirken iPhone 15'te halen 60 Hz'lik bir ekranı görüyoruz. iPhone 15 ile S23'ü yan yana kıyasladığımız zaman aradaki akıcılık farkını net şekilde hissediyoruz. Burada Galaxy S23 çok bariz bir şekilde öne geçmeyi başarıyor. Ama iPhone 15'te akıcılık ve hissiyat açısından iOS'in getirmiş olduğu stabiliteyle akıcı ve oldukça hızlı bir şekilde çalışıyor. Burada iki cihazı yan yana kıyaslamadığınız sürece aradaki farkı açıkçası çok da hissetmiyoruz. Yani 120 Hz'den 60 Hz'e geçseniz bile iPhone 15'in ekranı bir süre sonra normal gelmeye başlıyor. Parlaklık kısmında Galaxy S23 1750 nit'e ulaşabiliyorken iPhone 15'te 2000 nit maksimum parlaklığı görebiliyoruz. Açıkçası ekran teknolojileri ve panel kalitesi anlamında iPhone 15 bir adım önde olsa da Galaxy S23 120 Hz ile beraber farkını net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani ekran yönünde bence kazanan Galaxy S23. Fakat burada iki cihazın ekranıyla da gayet üst seviye bir deneyim alıyoruz. 120 Hz sizin için önemliyse S23 daha iyi bir tercih. Burada iki cihazın ayrıldığı en önemli nokta kameralar diyebilirim. Kameralara baktığımız zaman iPhone 15'te 48 megapiksel ana kameramız sensör bazlı bir OIS desteğine sahip ve bu kamerayla 2x optik zoom yapabiliyoruz. İkinci kamerada 12 megapiksel ultra geniş açıya yer verilmiş. S23 tarafında da 50 megapiksellik ana kameramız sensör bazlı değil normal bir OIS desteğine sahip. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksel 3x optik 30x dijital zoom yapabilen bir kamerayı S23'te görebiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesi olarak genel anlamıyla kıyaslarsam aydınlık ortamlarda fotoğraflardaki detaylar her iki cihazda da oldukça başarılı. Ancak kontrast oranı renk dengesi tarafından iPhone 15 biraz daha öne geçmeyi başarıyor. Gece çekimlerinde yakın sonuçlar alıyoruz ama loş ışıklı ortamlarda iPhone 15 bariz şekilde üstün. Zoom tarafında ise S23'ün öne geçtiğini söyleyebilirim. Burada dijital zoom'a geçtikçe tabii ki detaylarda kayıplar olabiliyor. Videolar tarafında da hem S23 ile hem de iPhone 15 ile 4K 60 FPS videolar çekebiliyoruz. Buna ek olarak S23'te 8K
desteğini de görebiliyoruz. Ama bence 8K çok da gerekli değil. Burada önemli olan 4K 60 FPS. Sensör bazlı OIS iPhone 15'i ciddi anlamda öne geçiriyor. Stabilizasyon, titreşimleri engelleme konusunda Galaxy S23'te evet başarılı ama burada video performansı için bir telefon istiyorsak iPhone 15'i tercih etmemiz gerekiyor ve ön tarafta da her iki telefonda 12 megapiksellik ana kameraları görebiliyoruz. Bu kameralarla 4K 60 FPS her iki cihazda çekebilirken genel kamera deneyimini bir toparlayacak olursam fiyatına oranla Galaxy S23 muazzam bir cihaz ancak iPhone 15 genel toplamda daha başarılı ama burada fiyat farkını da düşünmek gerekiyor. S23 ile iPhone 15 arasında ülkemizde 22.000 TL'lik bir farktan bahsediyorum. Avrupa'da da 200 Euro'luk bir fark söz konusu. Eğer bir içerik üreticisiyseniz veya telefonu iş için kullanacaksanız kamera anlamında iPhone 15 almak kesinlikle daha mantıklı ama bunun dışında pek çoğumuz için S23'ün gayet yeterli olacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Performans tarafına geçersek iPhone 15'te maalesef geçtiğimiz senenin en güçlü işlemcisini yani A16 Bionics'i görebiliyoruz. Galaxy S23'te de Android'in güncel olarak en güçlü işlemcisini Snapdragon 8 Gen 2 bulunuyor. Açıkçası performans olarak zaten Bionic işlemciler Android tarafından hep 2 yıl önde. Bu noktada performans testlerinde de aradaki farkları net şekilde görebiliyoruz. Geekbench 6'da tek çekirdekte de çoklu çekirdekte de iPhone 15 arayı ciddi bir şekilde açıyor. Ancak 3D Mark yani grafik kıyaslamasında da S23'ün öne geçtiğini söyleyebilirim. Ama oyun performansında açıkçası her iki cihazın da en üst ayarlar en yüksek grafiklerde rahatlıkla oynatabiliyor ve herhangi bir FPS drop'u ısınma problemi de kesinlikle yaşamıyoruz. Arayüz deneyimi uygulama açılış hızları da benzer seviyede. O yüzden performans bence satın alma kararını etkileyecek bir faktör değil. Performans olarak iki cihazda fazla yeterli. Batarya tarafında ise Galaxy S23 3900 mAh'lik batarya, 25 Watt kablolu ve 15 Watt kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. iPhone 15'te 3349 mAh'lik bataryayı ve 20 Watt'lık hızlı şarjı görebilmek mümkün. 15 Watt kablosuz şarjı destekliyor. Bunun dışında iki cihazın kutu içeriğinden de herhangi bir adaptör çıkmıyor. Batarya performansı olarak iPhone 15'te ortalama günlük bir kullanımda 8 saatlik ekran sürelerini rahat bir şekilde görebiliyoruz. S23'te ise bu süreler 6 ile 7 saat civarında. Ancak burada S23'ün 120 Hz, iPhone 15'in de 60 Hz olduğunu söyleyeyim. Açıkçası batarya olarak çok büyük bir deneyim farkı yok. Hoparlör kısmında da Dolby Atmos stereo hoparlörleri görebiliyoruz. Ses kalitesi olarak iki cihazda tatmin edici ancak iPhone 15 ses yüksekliği olarak bir adım önde. Wi-Fi 6'ya Bluetooth 5.3'ü S23'te görürken iPhone 15'te Wi-Fi 6'yı görüyoruz. Suya ve toza karşı dayanıklılıkta da S23'te iPhone 15'te IP68 sertifikası ile korunuyor. Ama burada S23 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. iPhone 15'te bu dayanıklılık 6 metreye çıkıyor. Dostlar şimdi en önemli kısma yani deneyim ve değerlendirmeye geçersek S23'ü iPhone 15'ten ayıran en önemli detay ekranı ve fiyatı diyebilirim. 120 Hz ve fiyat avantajı çok önemli bir artı. Fiyatlandırma yönünde Samsung'u gerçekten tebrik etmek gerekiyor. Ama iPhone 15'in de kamera, hoparlör, güncelleme desteği ve malzeme kalitesi anlamında önemli artıları var. Eğer bütçenizi S23'e zor çıkardıysanız bence iPhone 15'e zorlamanıza çok gerek yok. Ama bütçeyle ilgili bir probleminiz yoksa aldığınızda daha uzun ömürlü ve bunun dışında satarken değer kaybının minimum olması ve kamera olarak da beklentiniz yüksekse iPhone 15 kesinlikle daha mantıklı. Açıkçası iki cihazın da birbirlerine göre artı ve eksileri var ve hepsinden bahsettik. Açıklama ve yorumlarda iki cihazın da satın alma linkleri olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Evet dostlar sizlerle beraber Galaxy S23 ve iPhone 15'i objektif bir şekilde kıyasladık. Sizce Galaxy S23 mü yoksa iPhone 15 mi? Görüşlerinizi mutlaka yorumlarda bekliyorum. Ve bu tarz karşılaştırmaların devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar hoşça kal.